Merhabalar arkadaşlar, kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Videonun başındaki sesten de anladığınız gibi bugün kütür kütür asla erimeyen çok güzel lahana turşusu tarifi hazırladım sizler için. Daha fazla lafı uzatmadan hemen lahana turşumun yapım aşamasına geçiyorum. Turşum için 2 adet turşuluk lahanam var. Toplamda 7 kilogram kadar arkadaşlar bu 2 lahanam. Lahanalarımı ilk önce güzelce yıkadım. Dışındaki kötü görünen yapraklarını da temizledikten sonra ortadaki sert göbek kısımlarını da çıkarıyoruz. Sarma yaparken tabii ki bu ortadaki göbek sertliği çok fazla derinden alabilirsiniz ama turşu yaparken çok fazla derinden almanıza gerek yok. Evet, ikiye bölmüş olduğum lahanamın da orta kısmını görüyorsunuz. Turşuluk yapmak için bu sert tam turşuluk lahanalar kullanırsanız daha güzel olur turşularınız. Dış yapraklarını da ben sarma yapmak için kullanacağım. Eğer elinizde bu şekilde rahatlıkla gelen yapraklar varsa alabilirsiniz sizler de benim gibi sonrasında sarma yapmak için. Lahanalarımın üst kısımlarından da almış olduğum lahanalarla da bir orta boy tencere sarma çıkardım. Yani sizler de bu şekilde mutlaka değerlendirebilirsiniz. Lahanamın bu sert olan kısımlarını turşu için alıyorum. Yumuşak olan kısımlarını da sarma için kenara ayırdıktan sonra artık kesme işlemini yapıyorum. Çok fazla büyük olmayacak şekilde parçalara ayıracağım. Çok fazla ufak olsun da istemiyorum turşularımın. Sizler dilerseniz daha büyük olacak şekilde de kesebilirsiniz lahanalarınızı. Güzel lahana turşusu için mutlaka sert olan turşuluk lahana kullanırsanız daha uzun süre çıtırlığını koruyacaktır. Ben bu şekilde lahana aldım. Eğer sizler dilerseniz büyük sarmalık lahanayla da yapabilirsiniz ama tabii ki daha güzel olması için turşuluk lahanayla yapmanızı tavsiye ederim. Lahanalarımı keserken ben de sizlere küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı, daha güzel tariflerden haberdar olmak için zil sesini açmayı unutmayın. Bu sayede başka güzel yeni tariflerimden anında haberdar olabilirsiniz. Lahanalarımı güzelce kestikten sonra arkadaşlar kenara beklemeye alıyorum. Ben de bu arada lahana turşumu da kullanmak üzere havuçlarımı güzelce yıkadım. Kabuklarını da soyacakla soydum. Çok fazla havuç sevmediğim için fazla kullanmayacağım. 4 adet havuç yeterli. Bu şekilde aparatla biraz şekline de güzel şekil vermesi için kullanacağım. Sizler dilerseniz direkt bıçak yardımıyla da kesebilirsiniz. Havuçlarımı güzelce dilimledikten sonra artık turşu yapımına geçebiliriz. Lahana turşum için 4 baş sarımsak kullanacağım. Büyük iri olan dişlerini bu şekilde bıçak yardımıyla birazcık ufaltıyorum. Sizler de bu şekilde yapabilirsiniz. Turşum için 2 adet 5 kilogramlık cam kavanoz kullanacağım. İlk önce bu alt kısımlarına bir avuç kadar nohut ekliyorum. Turşularınızda nohut eklediğinizde daha erken mayalanma ve daha çıtır olmasını sağlıyor. Mutlaka nohut eklemeye özen gösterin. 6 diş kadar da yine tekrardan kavanozumun alt kısmına sarımsak ekliyorum ve şimdi lahanalarımın bir kısmını bu şekilde dolduruyorum. Lahanalarımı biraz ekledikten sonra ara kısımlarına havuç ekliyorum. Sizler dilerseniz daha bol havuçla yapabilirsiniz. Biz çok fazla havuç sevmediğimiz için ben biraz daha az kullandım. Turşunuzu renklendirmek için kırmızı mor lahana da aralarına ekleyebilirsiniz. Havucu da ekledikten sonra tekrardan 6 diş kadar sarımsak ekledim ve üzerine tekrardan lahanamı koyduktan sonra aralarında hem görüntü olarak biraz da acı sevdiğimiz için acı biber kullanacağım. Sizler dilerseniz yeşil biber de kullanabilirsiniz veya benim gibi bu şekilde kırmızı acı biber de kullanabilirsiniz. Toplamda 5 katına 6'şar tane sarımsak kullandım. Yani 30 diş sarımsak kullanmış oldum. Tabii ki sarımsak dişlerim çok büyük değildi. Bunu da özellikle belirtmek istiyorum. Eğer daha çok sarımsak seviyorsanız siz birazcık sarımsakları artırabilirsiniz. 30 diş sarımsak da yeterli geliyor 5 kilogramlık kavanoz için. Kavanozumu tamamen doldurduktan sonra üst kısımlarında süs biberini ekliyorum. Tekrardan da üzerinde sarımsaklarımı bu şekilde 6 adet ekliyorum.
İlk kavanozumu gördüğünüz gibi güzelce aralarında boşluk kalmayacak şekilde güzelce yerleştirdikten sonra ikinci kavanozumu da aynı işlem yaparak doldurdum. Lahana turşumun üzerine dökmek için sirkeli karışımı hazırlamaya geldi sıra. 1 tatlı kaşığı toz şeker ekliyorum. Derin kabınızda bu şekilde yapabilirsiniz. 1 tatlı kaşığı da limon tuzu ekliyorum. Limon tuzu kullanmak istemiyorsanız kabukları soyulmuş dilimli şekilde limonlarda turşularınızın arasına koyabilirsiniz. 1 adet limon bir kavanoz için yeterli olacaktır. Limon tuzumu ekledikten sonra 5 yemek kaşığı turşuluk kaya tuzu kullanıyorum. 5 yemek kaşığı da gördüğünüz gibi arkadaşlar dolu dolu tepeleme olacak şekilde kullanalım. Turşuda da tuz oranı çok önemlidir. Eğer ki tansiyon hastası ve rahatsızsanız 4 yemek kaşığı da yeterli olacaktır. Sıra sirkeyi eklemeye geldi. Ben üzüm sirkesi kullanacağım. Sizler dilerseniz elma sirkesi kullanabilirsiniz. Bana çok sıkça sorduğunuz sorulardan bir tanesi elma sirkesi mi, üzüm sirkesi mi? Ben üzüm sirkesi tercih ediyorum. Sizler dilerseniz elma sirkesi de kullanabilirsiniz. 2,5 su bardağı sirke kullandım. Kullandığım bardak ölçüsü 200 milimlik klasik su bardağı. Turşularınızı az sirkeli seviyorsanız 1,5 su bardağı da ekleyebilirsiniz. Ama tabii ki sirke oranı turşuda da çok önemli olduğu için ben sizlere en az 2 su bardağı eklemenizi tavsiye ederim. Ben biraz sevdiğim için de 2,5 su bardağı olarak ekledim. Tuzumun biraz erimesi için sirkeli bu şekilde kaşık yardımıyla karıştırdım ve 5 kilogramlık kavanozun üzerine karıştırmış olduğum sirkeli tuzumu ekliyorum. Kavanozuma sirkeli tuzlu karışımı ekledikten sonra üst kısmına önceden kaynatıp soğutmuş olduğum suyumu ekleyeceğim. Dilerseniz içme suyu veya arıtma suyu kullanabilirsiniz ama kesinlikle direkt çeşme suyu kullanmayın. Turşunuzun daha uzun ömürlü olması için benim gibi kaynatılmış soğutulmuş su kullanabilirsiniz veya hazır arıtılmış su da kullanabilirsiniz. Turşularım suyun üzerine çıkıp küflenmemesi için ben bu şekilde aparat kullanacağım. Eğer aparatınız yoksa üst kısmını kapatacak kadar temiz yıkamış olduğunuz maydanozlarla kapatabilirsiniz. 2 kavanozun üzerine sirkeli tuzlu karışımı döktüm ve kaynatıp soğutmuş olduğum sularını da ekledikten sonra artık kapağını kapatacağım. Bu arada benim lahanalarım tamamen doldu kavanozuma. Eğer sizin çok az lahanalarınız arttıysa arkadaşlar biraz suyunu yarım ekledikten sonra kenarda bekletin. Biraz lahanalar dibe çökeceği için geri kalan lahanalarınızı da kavanozunuza ekleyebilirsiniz. Turşularımın kapaklarını sıkıca kapattıktan sonra bu şekilde ters çevirerek bir gece bekleteceğim. Tuzunun, sirkesinin daha güzel karışması için. Sonrasında ertesi gün ters çevirerek serin güneş görmeyen yerde en az 20 gün kapağını hiç açmadan bekleteceğim. Turşularımı serin güneş görmeyen yerde güzelce muhafaza ettim. Toplamda 21 gün kadar zaman geçti ve ben de şimdi sizlerle beraber turşumun nasıl olduğunu göreceğim. Daha önce hiç kapağını açıp da kıvamını kontrol etmedim. Ben de sizlerle şimdi ilk kez göreceğim turşumun kıvamını. Kapağını da açıyorum ve şimdilik hiç üzerinde küflenme olmamış, gayet problemsiz güzel bir turşum olmuş. Bu arada belirtmeyi de unuttum. Bu kavanozunuzun ağız kısmına gelene kadar suyunu eklemeyi unutmayın. Az suda üzerinde küflenme oluşabilir. Üzerinde de gördüğünüz gibi hiç küflenme veya bir köpüklenme de oluşmamış. Sizler için hemen tabağa almış olduğum lahanalarımı da yakından göstermek istiyorum. Tuttuğunuzda ve parmaklarınıza bastırdığınızda gördüğünüz gibi hala sert kıvamını koruyan bir çok güzel turşu olmuş. Umarım sizler de dener beğenirsiniz. Sormak istediğiniz sorularınızı yorum yerine yazarsanız gördüğüm an dönüş yapıyorum. Yine aynı bu ölçülerle mevsimindeyken karışık turşu da yapabilirsiniz. Ben sadece lahana ve havuçla yapmayı tercih ettim. Tam da mevsimindeyken şimdi bu zamanda bol bol yaparak sizler de bu tarifle güzel turşular yapabilirsiniz. Şimdiden deneyip yapacak olanlara afiyet olsun. Başka güzel tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.